Herkese merhaba. Bu eğitim videosunda Excel'de koşullu biçimlendirme ve topla fonksiyonu kullanarak bütçe kontrolü nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Böyle bir tablomuz var. Tablomuzda işletmemize ait çeşitli gider kalemleri, personel maaşları, kira giderleri, araç giderleri, araç giderleri ve finansman giderleri gibi kalemler var. Burayı istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Yani tabloyu istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Örnek bir tablodur. Ne yapacağız? Burada mesela şu limiti de kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben burada şimdi 2 milyon yazdım ama işte 2,5 milyon da siz buraya yazabilirsiniz. Yani bir limit koyabilirsiniz buraya istediğiniz gibi. Bunu aşan aylarda mesela personel maaşları ne zaman 2 milyon geçmiş? Bunu mesela kırmızıyla, geçmediği zamanları da yeşille koşullu biçimlendirmeyi göstereceğim. Yani ben kendime göre renk seçiyorum. Yani siz istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Bunun için şöyle başlayalım. Tablonun başlıkları hariç, yani şu aylar hariç seçiyorum. Sizde daha geniş olabilir. Başlıklar hariç o kısmı seçersiniz. Ekle diyoruz. Koşullu biçim, giriş diyoruz. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Biçimlendirici hücreleri belirlemek için formül kullan. Şuraya yazdım zaten. Şimdi ne yapacağız? Eşittir topla diyeceğiz. Topla. Parantez aç. B3. Bakın dolayı işareti geldi. Yani hücreyi hem sütunu hem satırı sabitliyor ama biz ne yapacağız? Burada sadece harfin önündeki dolayı işaretini bırakacağız. Mantığı da birazdan anlatacağım. 2 nokta. Şunları sileyim. Evet, bunun mantığı aşağıdaki satırların da etkilenmesi için bakın B3 aralığı, yani aslında saçma ama başındaki, şunu da unuttum bu arada, onu da kaldırayım. Sadece sütunun başındaki dolar işareti, yani referansı sabitleyip aşağıdakilerin de etkilenmesini istediğim için bu şekilde yapıyorum. Kapatıyoruz parantezi. Ne yapacak? Küçük eşit. Aynen yazıyoruz. Şuradaki referans hücre değerimiz. Siz bunu istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu iki tarafında da hem satır hem sütunda da sabitleyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Biçimlendir diyelim. Daha fazla renk yeşil olsun. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Evet. Ne oldu? Bakın bu Nisan ayına kadar 1.805.000'miş. Nisan, Ocak'la Mayıs kümülatif olduğu zaman bakın 2.200. Yani bizim hedef değerimizi aştı personel maaşları. Güzel yeşil görünüyor da şimdi buralarında kırmızı görünmesi lazım. Ne zaman, hangi ay yaşıyor? Bunun için şöyle yapacağız. Kısa yolunu şu F5'e basın. Özel deyin. Koşullu biçimlendirmeler deyin. Giriş. Kuralları yönet deyin. Burada seçin bunu. Kuralı yinele deyin. Gelin üstüne. Çift tıklayın. Buradaki küçük eşitleri sadece büyük eşittir yapacağız. Büyük eşit. Ve biçimlendirmesinde istediğiniz kırmızı, pembe ne renk isterseniz, daha fazla renk diyelim şuradan. Şöyle bir pembe olsun. Tamamı seçip tamam deyip uygula deyip basın. Evet, ne yapmış olduk? Bakın 2 milyon limit koyduk. Mesela şu aya bakalım. Personel giderlerimiz Nisan'a kadar 1.805'miş. Mayıs ayında 2.202.000 olmuş. Yani bu biraz düşük oldu gibi. Mesela şunu 5 milyon yapalım. Bütçe hedefimiz. O da fazla oldu diğerleri için. 3 milyon yapalım şöyle. Yani dediğim gibi burayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela sene başında hedeflenen, bütçelenen rakam 3 milyonmuş. O Haziran ayında 2.335'miş ve Temmuz ayında aşmış bütçeyi. İşte kira giderleri mesela, işte diyelim ki enflasyon zamları vesaire, bir ekonomik kriz oldu aniden. Bütçelenenle gerçekleşen farkı 2.602. Bakın daha Eylül ayında
3.209.000 yani hedef bütçeleneni Eylül ayında daha ayın bitmesine, yılın bitmesine 4 ay kala bütçeden sapmalar meydana geliyor gibi. Yani siz de bu şekilde tablolar hazırlayarak böyle bütçe kontrolü, hatta bunun farklı versiyonlarını da yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem buradaki değeri referans, yani bu hücreye yazarken şurayı atlamayın. Çünkü çalışmaz ondan sonra. 1 milyon yapalım bakalım. Bakın 1 milyon çok düşük bir rakam. Bunlar hani görün diye yapıyorum. Bunlar şey değil. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela ben buradaki rakamları sileyim. Eşittir. Rastgele aradı diye bir formül var. İşte biraz rakamları yüksek tutayım hatta. 100.000 ile 5 milyon arası değerleri rastgele gitsin. Kontrol Enter'a basayım. Şöyle bakın. F9 dediğiniz anda bu tablo dinamik hale gelir. Yani her kaydedişinizde veya F9'a yine de formülü yine deyince çalışır. Bu sefer şöyle 5 milyon diyelim, bakalım ne olacak. Bakın rakamlar rastgele oluştuğu için her F9'a basışımda bu rakamlar değişecektir. Tabi bu sizi görün diye yapıyorum. Normalde bu rakamlar böyle değişmesi çok normal değil. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi videonun bu örnek dosyayı yorumlarda paylaşırım. Oradan izleyebilirsiniz, çalışabilirsiniz kendiniz. Diğer videolarım da burada. Çeşitli konularda Excel ile ilgili paylaştığım videolar var. Buradan da yararlanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.